Merhabalar. Bu hafta apartmanların gölgesinde ama yeşilliklerin arasından sesleniyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde yaptığımız haftalık kentler turumuz Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Mezitli'nin yeşilliklerinin arasından sesleniyoruz ama bildiğimiz yeşillikler değil, bildiğimiz bir bostanın, bir tarlanın ortasındayız. Hani hep söyleriz ya geldiğimizde buralar yemyeşildi diye. Burası tam tersi. Buraya geldiğimizde burası bundan bir sene öncesine kadar molozların, inşaat atıklarının olduğu, çöplerin bulunduğu feci bir alanken şu anda gördüğünüz gibi yeşilliklerin içinde her köşesinden farklı bir takım sebzelerin, meyvelerin yetiştiği müthiş bir cennet bahçesine dönmüş durumda. Çünkü burası Solnova Kadın Üretici Kooperatifi'nin inisiyatifiyle gelişmiş bir kentsel tarım alanı. Mezitli Belediyesi'nin aracılığıyla burası bir özel mülkiyete ait bir arsa iken mülkiyet sahibi buraların geçici bir süreliğine tarıma açılmasını ama bu tarımın da kooperatif bünyesindeki kadın üreticilere tahsisi konusunda yeşil ışık yakıyor. Ve burası 20'ye yakın parsel sadece kadınların tarım yapabildiği, üretim yapabildiği alanlara dönüştürüldü. Mezitli Belediyesi burası o bahsettiğim molozlardan, çöplerden temizledi. Bir su altyapısı kurdu ve şu anda burada kadın hemşerilerimiz mısırdan baklaya, nohuttan çileğe, kavundan marula kadar envai çeşit ürünü zehirsiz bir şekilde yapmaya devam ediyorlar. Bu pandemi döneminde gittikçe önemi artan tarım faaliyetlerinden konuşacağız. O yüzden de burayı seçtik. Çünkü Mezitli Belediyesi'nin bu yaptığı Türkiye açısından aslında çok istisnai bir deneyim. Çünkü mahalle bostanlarını biliyoruz. İstanbul'da özellikle sevgili Nesime'nin Roma Bostanı belgeselini yine hatırlatmış olalım. Harika bir filmdi o. Daha önce de konuşmuştuk. Bostanlar Osmanlı'dan beri gelen bir kentsel mirasımız. Ama onun haricinde hobi bahçeliğine yönelik belediyeler var. Son bir takım yasal düzenlemeler bunu engellemiş olsa da hobi bahçeciliği devam ediyor belediyelerin tahsis ettiği, kiraladığı alanlarda. Ama özel mülkiyetin üzerinde kadın üreticilerin tarım yaptığı bizim bildiğimiz yegane tecrübe bu. Ama dünyada buna dair birçok faaliyet var. Bu Mezitli Solnova Kadın Üretici Kooperatifi bünyesinde devam eden bu projeye dair Kültürhane ekibinden sevgili Burçak Görel kısa bir film yapmıştı. Onun linkini koyalım yukarıya. Aynı zamanda şu sıralarda sevgili Melike Durmaz Ekenler'de bu konuda daha kapsamlı bir belgesel çalışması içinde bittikten sonra onun linkini de buraya ekleriz. Dediğim gibi bu bütün dünyada artan bir aslında oksimoron gibi kent ve tarım aslında kıra ait bir faaliyetin kente yapılması ilk bakışta biraz garip gelebiliyor ama çok yayılıyor bu. Öyle ki San Francisco'da 2014'te çıkan bir yasa arazisi boş olanların yani henüz bir inşaata, bir amaca tahsis edilmemiş alanların bu tür tarımsal faaliyetlere tahsisi durumunda yani kentsel tarım faaliyetlerine ayrılması durumunda bir vergi indirimi sunuyor. Yani eğer siz bir arsanız varsa henüz orada bir girişimde bulunmamışsanız o arsayı tarıma açarak yani mahallelilerin, kentlerin tarımsal faaliyet yürütmesini, okulların burada eğitim faaliyetleri yapmasını, bir takım derneklerin burada çalışmalar yürütmesine izin verirseniz o zaman yerel yönetimde orada size oradaki arsa vergisinden bir tür indirim sağlıyor, belli bir muafiyet tanıyor. Bunun 5 yıl olması gerekiyor çünkü daha önceki örneklerde kısa bir süre sonra vazgeçen arsa sahipleri olduğu için bunun en azından 5 yılının güvence altına
alınması düşünülüyor. Bu bizim gördüğümüz kadarıyla dünyadaki bu tür kentsel tarım faaliyetine yönelik ilk kamusal destek, bir vergi indirimi. Fakat Philadelphia'ya gittiğimizde sevgili Esra hocamız bunu paylaştı. Kendi eski memleketinin bir tecrübesi olduğu için. Philadelphia'da böylesine bir indirim yok ama bir oluşum sayesinde boş arsaları, boş parsellerin bir haritası çıkarılmış. Yani size ait olmayan, böyle bir resmi bir tahsise konu olmayan alanları bir haritalandırmışlar. 2013'ten beri devam eden bu proje kapsamında ve size bu konuda ne gibi hukuki sorunlarla karşılaşabileceğinizi, bunlarda ne gibi destekler alabileceğinize dair bir portal bu. Yani siz eğer gerilla bahçeciliği yapmak istiyorsanız veya böyle bir kentsel alanda tarımsal faaliyete başlamak istiyorsanız bunu nerede yapabilirsiniz? İşte o harita bunu gösteriyor ve bunu yapmanız halinde ne gibi yöntemlere başvurabilirsiniz ve başınıza ne gibi sorunlar gelebilir? Bunlara dair destekler, yöntemler, bir takım işbirliği imkanları yaratılıyor Philadelphia'da. Bunların olmadığı bir yerde tabii ki İngiltere'ye gidelim. Orası kapitalizmin merkezi olduğu için hemen bu bir ticari faaliyete dönmüş durumda. Hem de bu hafta yürürlüğe girecek bir sistem bu. 9 Mayıs tarihli Guardian'da rastladım. Airbnb, o evinizi kiralayabildiğiniz sistemin benzeri şimdi bahçeleriniz içinde hayata geçirilmiş durumda. Öyle ki bu bir portal ve bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi bu tür hobi bahçelerine, kentsel tarım imkanlarına yönelik ilgi muazzam artmış durumda. Bekleme listelerinde yüzlerce kişilik listeler oluşmuş durumda. Bütün belediyeler bu tür talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Buna yönelik olarak girişimci arkadaşlarımız bir sistem kurmuşlar. Eğer bahçenizde kullanmadığınız bir alan veya kullanmadığınız bir bahçe varsa bunu sistemde tıpkı bir odanızı, evinizi kiraya verirmiş gibi verebileceksiniz. Aylık 15-30 sterlin arasında değişen fiyatlardan bahsediliyor büyüklüğüne göre ve burada siz o aynı Airbnb'den alışık olduğumuz sistemde kentsel tarım faaliyetini yürütebileceğiniz alana, arsaya kavuşabileceksiniz. Tabii sadece arsayla bitmiyor çünkü genelde bu büyük bir ilgi olsa da tarım, çiftçilik çok fazla yeni bilgi, ekipman gerektiren bir süreç. Ve o süreçte ihtiyaç duyacağınız destekleri veren kurumlar ve oluşumlar da ortaya çıkmış durumda. İskoçya'nın Dundee kentinde mesela bir tarım kütüphanesi kurulmuş. Buradaki kütüphanenin mantığında sizin bu alana sahip olduktan sonra tarımsal faaliyete başlamanız için ihtiyaç duyacağınız bilgileri edinebileceğiniz kitaplar, bu konuda ihtiyaç duyduğunuz temel araç gereçler ve tohumları edinebileceğiniz, bunları ödünç alabileceğiniz veya tohum örneğinde olduğu gibi alabileceğiniz bir sistem kurulmuş durumda. Burada şu anda 150 tane araç gereç sunuluyor kütüphanenin envanterinde diyelim. Kütüphanenin içinde 150'ye yakın alet edevat var. Yüzlerce tohum kesesi var ve bunların hepsi bağışlar yoluyla elde edilmiş. Siz de sisteme üye olduktan sonra buradan ihtiyaç duyduğunuz kitapları, tohumları veya araç gereçleri ödünç alabiliyorsunuz. Bu sadece Avrupa'ya özgü de değil. Tabii ki Uzak Doğu'ya gittiğimizde, Güney Kore'ye gittiğimizde Seul bunu 2012'den beri çok ciddi bir politik alana dönüştürmüş durumda. Orayı sıfır milat olarak seçmişler ve 2012'den itibaren kentsel tarıma yönelik olarak çok ciddi bir çalışma başlatılmış. Öyle ki Seul hemşerilerinin her isteyenin tarımsal faaliyet yürütebileceği, kendi ihtiyaç duyduğu yiyeceği, sebzeyi küçük ölçekte de olsa yetiştirebileceği bir alan tahsisi gibi bir iddiaya sahipler. Bu 2012'den beri giden süreçte, bu 9 yıllık süreçte kentsel tarıma ayrılan sahalar 202 hektara gelmiş durumda. 2019 yılı için bahsediyorum. Bu 300 futbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor ve 640 bin kişi kentsel tarım faaliyeti yapabiliyor bu alanlarda. Dolayısıyla Seul'ün iddiası çok büyük. Sadece tabii
bir kentsel tarımın böyle bir amatör kendiniz için yaptığınız bir faaliyetin ötesinde de çalışmaları var, hedefleri var. Bunların bir örneği de metro çiftlik. Yani metro istasyonuna kurdukları bir çiftlikten bahsediyoruz. Burası LED ışıklarıyla aydınlatılmış, hidroponik tarım yapılan, yani topraksız sulu tarım yapılan bir sistemi ağırlayan, işte karbondioksit düzeyi, nem düzeyi, ısısı ayarlanabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Her gün yaklaşık 28 kilo ürün alınabiliyor burada. Normalde 50 gün süren bir marulun yetişmesi bu denetimli koşullarda 38 güne inmiş durumda ve burada hiçbir pestisit, hiçbir katkı maddesi kullanılmadığı iddia ediliyor. Burada yetiştirilen ürünler de yine metronun bu sistemdeki kafelerde sandviç olarak, salata olarak sunuluyor. Buradaki amaç, bütün kentsel tarımın bu kadar teşvik görmesindeki sebep de aynı. O kırsal alandaki üretim yerinden şehirde tüketiciyle buluşana kadar geçen süredeki o nakliyenin, o lojistik transfer sürecinin yarattığı karbon monoksitten, karbon emisyonundan bertaraf etmek. Dolayısıyla insanlar evlerine giderken hemen orada yetişmiş, taze taze dalından kopmuş ürünlerden kullanabiliyorlar. Bunun metro istasyonu var. Bir de Brooklyn'de şu anda avantgard bir mimari tasarım olarak görebileceğimiz ağacı da var. Yani Brooklyn'de Glazer denilen bir, bu İskandinav mitolojisinde insanların ve tanrıların en güzelini işaret ediyormuş. Işıltılı demek aslında Glazer. Bu modüler bir ağaç ve kendi içinde tarımsal faaliyetlerin yapılabildiği, görselde gördüğünüz gibi modülleri var. İçinde tarım yapılabilen, fakat bu sefer de aeroponik tarım yapılabilen modüllerden oluşuyor. Şimdi hidroponik suyla yapılan, aeroponik havayla yapılan bir sistemmiş. Burada işte 2.2 ölçeğinde bir temele konulan bu ağaç yavaş yavaş modüllerin büyütülmesiyle bir seraya dönüşüyor. Burada hem işte güneş enerjisini faydalanıyor, bir sanal zeka kullanarak oradaki ısıyı, işte hava durumunu, su ihtiyacını karşılayabiliyor ve normalde hem alanın hem su ihtiyacının %10'unu kullanıyor sadece. Bu hesaplamalara göre her bir modül yılda 217 kilo sebze yetiştirebileceği iddia ediliyor ve bir ağaç düzeyinde bu 20 tona yaklaşık bir hasat demek. Enteresan, hem böyle kentin ortasında büyüyebilen ve hiç yer kaplamayan bir sistem, hem böyle bir takım teknolojik imkanlarla buluşturulan bir sistem. Brooklyn'de bunun ilk örneğini göreceğiz gibi gözüküyor. Paris'te bu sefer bir ağaçtan değil, bir köprüden bahsediyoruz. Vincent Talebo mimarlık şirketi Paris'teki Sen Nehri'nin iki yakasını birleştiren bir köprü tasarımıyla karşımızda bu sefer. Bir balığın kılçıklarına benzeyen bir anatomisi var. Alt tarafında bir yeşil alanlar, bir dolaşım, bir park, fakat üst tarafı da yine kentsel tarıma ayrılmış durumda. 3500 metrekarelik bir tarım alanından bahsediyoruz bu köprünün üstünde ve köprünün ayaklarında da, yani bu iki arrondismanı birleştirecek 12 ve 13. arrondismanların arasında bir köprü bu Sen Nehri'nin üzerinde ve ayaklarının olduğu yerlerde de yine yeşil alan, yine bitkisel üretim düşünülmüş. Sadece köprülerin çatıları değil, binaların çatıları da tarıma açılmış durumda. Bu çatı bahçeciliği çok meşhur oldu. Teras bahçeciliği aslında bizim Türkiye'de geleneksel, o evlerden aşina olduğumuz bir özellik. En azından bir asması vardır, saksısı vardır. Bu çok daha büyük ölçeklerde yapılıyor. Fransa'daki Porte Versailles'daki fuar merkezinin çatısı Avrupa'nın en büyük kentsel bahçesine, kentsel çiftliğine ev sahipliği yapıyor. 14.000 metrekareden bahsediyoruz ve bu alan hem fuar merkezinin kendisinin kullandığı bir alan, ama aynı zamanda siz de yılda 320 euro vererek kendiniz orada tarım yapabilecek bir alana kavuşuyorsunuz. Tabii Avrupa'nın en büyük çatısı ama dünyanın değil. Dünyanın en büyük çatı bahçesini görmek için Bangkok'a gitmemiz gerekiyor. Çünkü orada Thammasat Üniversitesi'nin yeni binasının çatısında 22.000 metrekarelik bir bahçeden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi H olarak yapılmış ve bütün üstü tarımsal faaliyete ayrılmış 31 milyon dolarlık bir gıda üretim
tesisi ortaya konmuş Bangkok'ta üniversitenin yeni binasının bahçesinde. Tarım deyince elbette sadece meyve ve sebze düşünülmemesinde fayda var. Hayvancılık da tarımın bir şeyi ve kent içi hayvancılığın da yaygınlaşmakta olduğunu görüyoruz. Bunun ilk örneğini Bristol'da görebiliriz. Bristol'da sokak keçilerinden oluşan bir alan varmış. Burası 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top bataryası, makinalı tüfek bataryasının olduğu bir alan, kullanılmıyormuş metruk bir haldeyken. Şimdi oraya keçiler konmuş. Bu keçileri görmeye mahalleliler gidebiliyor fakat burası bir hayvanat bahçesinin sempatikliğinde değil. Oradaki keçilerin etinden, sütünden faydalanıldığı bilgisi paylaşılıyor. Bu çok hoş bir şey olmasa da bu bir gerçek olarak ortaya konmuş ve siz yıllık 70 sterline üye olabiliyorsunuz. Bu üyelik size o keçilerden haftanın bir günü sütünüzü alma imkanı tanıyor. Bu keçilerden elde edilen süt ticarileştirilemiyor çünkü onun süreçlerini karşılamıyor. Sadece kendi kullanımınız için. Fakat bu keçiler eninde sonunda mezbahaya gidiyorlar. O mezbahanın resmi sürecinden geçtikleri için etleri ticari olarak kullanılabiliyormuş. Dolayısıyla şimdi sokak hayvanlarına bir de sokak keçileri eklememiz gerekiyor. Ama tabii Hollanda'ya gittiğimizde ölçek bambaşka bir hale geliyor. Çünkü Hollanda'da yüzen mandıra kurulmuş. 3 katlı bir yapıdan bahsediyoruz. Suyun altında serin bir alan var. Üstünde üretim alanı. 3. kat ise bildiğiniz ahır. En üstte de bir yağmur toplama çatısı yapılmış. Yanda da güneş enerjisinin elde edildiği bir güneş tarlası var. Gelecek sene tavuklar gelecekmiş. En başta da konuştuğumuz gibi tarımsal gıdanın o kırsal alandan kentsel tüketiciye ulaşına kadar giden karbon emisyonunu engelleme amacı taze ve karbon emisyonuna mal olmadan bir gıda tedarik zinciri kurulmaya çalışılıyor. Sadece gıda tedariğinden ibaret de değilmiş. Oradaki hayvanların dışkıları da kentin kompost sürecine katılıyormuş. İstanbul'dan bitirelim. İstanbul'da Mekanda Adalet Derneği yeni mekanına, yeni yuvasına kavuşmak üzere. Postane İstanbul sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Harika bir çalışma ve etkinlik merkezi olma yolunda ilerliyor. Merkezi bir ağaç gibi tahayyül ediyor Mekanda Adalet Derneği'ndeki arkadaşlarımız. Köklerinden güç olarak ayakta duran ve hayat saçan bir menba, bir ekosistem barındırılması düşünüyor. Elbette ki bu bir metaforun ötesinde bu kentsel tarım, sağlıklı gıdaya yönelik çabaların da bir parçası olacak. Bunun yönelik olarak da hemen çalışmalar başlamış durumda. Geçen haftalarda İyi Ekim ekibi ve gönüllülerle bir araya gelerek bu Postane İstanbul'un bahçesinin bakımını ve burada hayalini kurdukları kent bahçeciliği araştırma, deneyim ve eğitim merkezini konuşmaya başlamışlar. Laf postaneye gelmişken o büyük duvarları içinde, duvar resmi içinde bir çağrıya çıkmış durumdalar. Bunun linklerini de aşağıda paylaşacağım. Sabırsızlıkla bekliyoruz ve adet olduğu üzere yine bir kitapla, yayınla bitirelim. Yeni bir kitap değil ama konumuzla ilgili çok hoş bir çalışma olduğu için bunu hatırlatmak istedim. Yaşamı Örgütleyen Deneyimler kitabı Notabene'den Özlem Işıl ve Selma Değirmenci'nin editörlüğünde çıkmış bir kitap. Kadınların dilinden, kadınların kaleminden, kadınların dayanışma ekonomileri ve kooperatif tecrübelerini aktaran bir deneyim. Her bir makalesi çok ilham verici, çok besleyici. Fakat size bu bölümün sonunda hatırlatmak istediğim yazı sevgili Ayça Yüksel'in enkazda hayatta kalmak adına geri gelen Metis Bostan adlı çalışması. Bu kentsel bostanların bu yaşadığımız enkaz döneminde sosyal ve ekolojik nasıl bir işler barındırdığına dair çok zihin açıcı, metaforlarıyla çok ilham verici bir çalışma. Buna dair sevgili Melike Selin Durmaz Ekenler'le bir müşterek yerimiz kaydı yapmıştık. Onun linkini de bırakayım. Eğer ona dair düşüncelerimizi dinlemek isterseniz oraya da kulak vermenizi tavsiye edeyim deyip müsaadenizi isteyeyim. Bu hafta da her hafta olduğu gibi Nesime Karateke bu kaydı bir yayına dönüştürecek. Birgül İmece altyazılarını yazacak. Ada Bayraktar, Bediz Yılmaz ve Mithat Fabian Sözmen bunları İngilizceye çevirecek. Ve sizler de düşüncelerinizi, eleştiri ve önerilerinizi aşağıdaki e-mailim, Instagram'ım ve Twitter hesabından bana iletebileceksiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bayramınızı kutluyorum efendim. Hoşça kalın.